Bir adam kendine seçtiği isim gibi paçavraların ardına saklıyor yüzünü. Onu bir kez prens yapmaya kalkmış bir şehrin gölgesi düşüyor adımlarına. Pentos her krizde birilerini kurban isterken o kendi kurbanlığını reddetmiş ve bedelini yıllarca ödemiştir. Şimdi o bedeli kendi lehine çevirmek istiyor. Ücret karşılığı olarak bir şehri kendine alarak. Hırpani Prens, Teenya, Tyrek ve daha niceleri. Asyof'un küçük ve gözden kaçan figüranları. Onlar birer Jon Snow, Arya Stark ya Tyrion Lannister değiller ama hikayeye yön verebilir, karakterleri Samwell yahut Sandor kadar etkileyebilir ya planları alt üst edebilirler. Dany Merryweather sadece bunlardan bir tanesiydi. Onun Cersei üstündeki etkisini ve hikaye katkısını gördük. Bu hafta Hırvani Prens konuşacağız. Kolayca gözden kaçan, çok üstünde durmayan hatta merak dahi edilmeyen bir paralı asker komutan ama bu kanal en merak edilmeyeni bile öne çıkarttı. Çünkü amacım A'dan Z'ye Asyof'un her şeyini konuşmak, tespit etmek ve analizini yapmak. Sık sık olayları öngörmeye çalışırken öngörülemeyen değişkenlerden bahsederim. Bu küçük karakterler genelde bu öngörülemeyen değişkenlerin bir tanesidir. Bu sebeple onları konuşmak, büyük ve ana karakteri konuşmak kadar kıymetli. Elbette başlamadan önce küçük bir hatırlatma. Bu kanal bir topluluk arkadaşlar. Tek başına bir yere varamaz. Her üye ve her abone bu hikayenin canlı bir parçası olarak kanalın büyümesine katkı sağlayabilir. Ya tam tersini de başarabilir. Bu vesileyle desteğini sunanlara teşekkür ederim. Sadece kanala üye katılım sağlayarak destek sunmak zorunda değilsiniz. Abone değilseniz aramıza katılın. Videoyu beğenip paylaşın, zil sekmesini de açmayı unutmayın. Elbette yorumlarınızı da beklerim çünkü bu kanal ancak bu şekilde birlikte büyüyor. Gelin beraber şu algoritmaları alt üst edelim. Şimdi başlayabiliriz. İlk önce Hırpani Prens'in çıktığı kültürü tanımamız gerekmekte. Pentos, Yargıç Illyrio'nun da memleketi. Haritaya baktığımızda Essos topraklarında Tyroş, Mir ve Lys'in kuzeyinde yer alan, denize kıyısı olan bir liman şehri olarak Pentos, kral topraklarına en yakın olan şehirdir. Tüccarlar, tacirler, denizciler ve çiftçiler tarafından bir ticaret karakolu olarak kurulmuştur. Nüfusun birçoğu yerel Andallarla evlenmiştir. Bu nedenle Pentoslular, Valyria kanına karşı diğer özgür şehirlerden daha az korumacıdır. Illyrio'ya gibilerin neden Andallar gibi sarışın olduğunu da açıklar. Kölelik diğer özgür şehirlerde olduğu gibi Pentos tarihinin çoğunda yoğun bir şekilde uygulandı. Ancak Braavos birkaç savaşın ardından mutlak galibiyet alınca buradaki köleliği kaldırdı. Tabi Pentos gemileri istediklerinde Lys veya Mir sancakları asarak bu yasalı hiçe sayarlar. Hatta herkesin bildiği bir gerçek vardır ki bu topraklarda Lys, Mir veya Tyroş'taki köleler gibi tasmalı ve damgalanmış özgür köle hizmetkarları ile doludur. Kanun olarak hür erkek ve kadına olmalarına rağmen yiyecek, giyecek ve barınma masrafları hizmetlerinin değerlerinden daha fazladır ve bu da onları efendilerine borçlu hale getirir. Yani Braavos yasal olarak Pentos'ta köleliği kaldırmış olsa da Pentoslular bu yasal dolaylı yollardan çiğnemek için kılıfı uydurmuşlardır. Elbette Braavos bunu bilse de müdahale ediyor görünmemekte. Buna karşın aslında Pentos bir nevi 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki Japonya gibi resmi olarak bir ordu ve 20'den fazla savaş gemisi bulunduramaz. Hatta paralı askerler vesaire de bulunduramazlar. Doğutrak saldırılarından sadece bol bol hediyeler vererek kurtulurlar. Kısacası askeri güçleri bulunmaz ve sahip oldukları savaş gemisi sadece ticari filoları korsanlara karşı korumak içindir. Bu da onların Essos habitatında daha dostane ilişkiler kurmasına ve daha az kavgacı kalmasına sebep oluyor. Bu sebeple Pentos, Braavos için bir tehdit olmadığı için de kölelik karşıtı politikasının dolaylı yoldan çiğnenmesine ses etmiyor görünmekte. Bu da aslında Braavos'un köle karşıtı olmasına rağmen Essos'un jandarması gibi davranmadığına ve iç politikasını dış politika haline getirmediğini göstermekte. Kısacası Essos'un kölelik düzeni çok da büyük bir iç mesele değil. Ulvi bir amaç haline getirilip Dany gibi köle karşıtı kampanya yürütmeye çalışmıyorlar ki bu da Braavos köle sevmiyor. Bu sebeple Dany'yi de destekler söylemine karşı bir darbe niteliğinde. Çünkü pragmatist davranıyorlar. Tabi bu yüzsüz adamlar nezdinde Braavos'un daha büyük hedefleri olmadığı anlamına gelmez ama bu videomuzun konusu değil. Pentos'a tekrar dönersek eski günlerde şehir 40 ailenin yetişkin erkekleri arasından seçilen
asil ve soylu bir prens tarafından yönetiliyordu. Pentos prensi seçildikten sonra ömür boyu hüküm sürerdi. Bir prens öldüğünde ise neredeyse her zaman farklı bir aileden bir başkası seçilirdi. Bugün de Pentos, zenginliğin gücü eşit olduğu bir prens ve zengin yargıçlardan oluşan bir konsey tarafından yönetilen bir şehir olmayı sürdürüyor. Bununla birlikte zamanla prensin gücü zayıflamıştır. Artık yargıçlar hükmederken prens çoğunlukla türensel bir işleve sahiptir. Bugünün Pentos prensleri esas olarak balolara ve ziyafetlere başkanlık eder. Yakışıklı bir muhafızla zengin bir tahterevanında bir yerden bir yere taşınır. Her yeni yılda karada ve denizde refah sağlamak için tören düzenler. Kıtlık olursa veya bir savaş kaybedilirse yargıçlar prensi kurban eder ve ilahlarını yatıştırmak için boğazını keser. Ardından yeni bir prens seçer. Bu da aslında prenslerin bir nevi günah keçileri olarak semirtilip en ufak bir sorunda tanrılarını değil, halkı sakinleştirmek için kurban edildiğini gösteriyor. Böylece halk öfkesini yargıçlara yöneltmiyor ve Yargıçlar Konseyi güvenli hüküm sürmeye devam ediyor. Bana soracak olursanız akıllıca. Bugün de ülkeler kriz zamanlarında halkın öfkesini toplumdaki azınlıklara yönelterek günah keçisi ilan edip kendilerini güvende tutmaya çalışır. Seçim süreci ve siyasi tarih hakkında çok fazla bilgi sahibi değil. Sadece Braavos ile yapılan savaş arasında 4 prens sonrası seçilen yeni prensin rüşvetle kendini seçtirdiği bilgisine sahibiz. Essos gezimizde daha evvel anlattığım gibi bu tür motivenin yazmasa bile zaten her şeyin yönetimde geçerli olduğuna şüphe yok. Yalnız çalkantılı savaş tarihi düşünüldüğünde simgesel olarak duran bir kişinin ömrünü prens olarak neden kısaltmak isteyeceğini de anlamlandıramadığımı söylemem gerekir. Özellikle Braavos ile yapılan onlarca savaşta birçok prensin kellesi ardı ardına gitmesine rağmen yine de birileri prens olmak için ön atılmış. Muhtemelen semirtilme ritüelleri açgözlü, rahat hayata düşkün insanların ilgisini çekiyor. Hem de canları pahasına. Belki de kendilerini çok akıllı zannediyorlardır. Düzeni içeriden ele geçirip mutlak güç sahibi olarak eski günleri dönme hayali kuruyorlardır. Bilmiyorum. Tek bildiğim Pentos prensi olmak hala çok cazip bir şey. Tabii bu da bize videonun asıl kahramanı olan Hırpani Prens'e getiriyor. Hırpani Prens fetihten sonra 262 yılında 23 yaşındayken Yargıçlar Konseyi tarafından Pentos Prens olarak seçilmiştir. Hem de hemen öncesinde öldürdükleri prensin daha kanı bile kurumadan birkaç saat sonra. Önceki prensin kurban edilmesi sebebi ise uzun bir kuraklık yaşamış olmalarıydı. Sonuç olarak prens olma teklifi çok cazip gibi görünmüş olsa bile Hırpani Prens bu işi öyle görmedi. Pentos prenslerinin Yargıçlar Konseyi'nin kuklası olduğunu ve en ufak bir sorunda kurbanlar olarak kellesinin alınacağını bildiğinden teklifini reddetti. İhtilaflı topraklara kaçarak Pentos'u terk etti. Bilmeyenler için ihtilaflı topraklar Essos'un güneybatısında Mir, Tyros ve Lis üçgeninin kesişme noktasına yer alan eskiden zengin olan bir bölgeydi. Bu üç şehir Kan Yüzyılı döneminde burası için sürekli sınır kavgaları yapmıştır. Sonunda bölge harabeye döndü tabii. Bu bölge ayrıca bir zamanlar Don kolunun olduğu yerdi. İlk insanlar burayı kullanarak Westeros'a geçmiştir. Basamak taşları o koldan geriye kalanlardır. Buraya geldikten sonra prens, ikinci oğullar, demir kalkanlar ve bakirenin adamları ile yıllarca at sürerek paralı askerlik yaptı ve sonunda fetihten sonra 270 yılında 5 arkadaşıyla Rüzgarla Savrulana isminde kendi birliğini kurdu ve 30 yıldır bu birlik varlığını sürdürmekte. Şu an kurucu üyelerden hayatta kalan ise bir tek kendisidir. Fetihten sonra 299 yılında ihtilaflı topraklarda Kedi Birliği ile karşı taraflarla savaştı. O zamandan beri iki birlik birbirine karşı husumetledi. Bilhassa Kedi Birliği'nin komutanı Kanlı Sakal'ın prense karşı çok yoğun bir nefreti vardır. Günümüze geldiğimizde Dany'e karşı Yunkain'in hizmetine girerler ama prens Mir'e doğru yola çıktıklarında bölüğünden bir grup Westeroslu'ya kendisine ihanet etmiş gibi davranıp Daenerys'in güçlüğüne katılmanı emrediyor. Bu planla Yunkai savaşı kaybetse bile yine de kazanan tarafta olacağını umar. Mir'e gönderdiği Batı diyarlar arasında Quentyn Martell ve arkadaşları da vardır ancak Hırpani Prens onların kimliklerini veya hedeflerini en başından bilmiyordu ve daha sonra aldatıldığını öğrendiğinde onlara karşı çok öfkelenmiştir. Buna rağmen Quentyn ejderhaları çalmak için yardım istemeye geldiğinde teklifi kabul eder ama karşılığında istediği asıl ücret Pentos'tur. Plan başarısız olur ama savaş başladığında Selmy, Quentyn'in arkadaşlarını prense gönderir ve yeni bir anlaşma ister.
Yunka'nın barış görüşmeleri sırasında aldığı 3 reyini kurtaracaktır ve Pentos ise sadakatinin karşılığı olacaktır. Şimdi gelelim şu ana kadarki hayatı hakkında öğrendiğimiz şeylerin bize onun hakkında nelere işaret ettiği. Hırpani Prens'in doğum ismi bilinmez. İsmini kendine saklamayı tercih etmektedir ama prens ismini benimsemesi onun hakkında bize bir şeyler anlatmıyor değil. Tabi oraya daha sonra geleceğiz. Prensin kendisine sakelik yapan Mirio Myrakis isminde bir kuzeni vardı birliğin içinde. Eğer anne tarafından kuzeni değilse ailesinin soy ismi Myrakis fakat aile hakkında bilgi yok. Biz şimdilik onun hane isminin Myrakis olduğunu farz edip böyle anladım. Kendisi hikayede şu an en az 61 yaşında, sıradan bir görünüşü olduğunu da yırtık pırtık elbisem mi? Zavallı bir şey ama o yırtık pırtıklar düşmanlarını korkutuyor ve savaş alanında rüzgarda uçuşan paçavralarımı görmek adamlarımı herhangi bir bayraktan daha fazla cesaretlendiriyor. Görünmeden hareket etmek istiyorsam sade ve sıradan olmak için onu çıkartmam yeterli demesini anlıyoruz. Ayrıca bu sözler onun bunu daha önce en azından birkaç kez yaptığını gösteriyor. Bunca yıl hayatta kalması ve Pentos'u terk ettiği andan beri paralı askerlik yapması kılıç yeteneğinin çok gelişmiş olduğunu gösteriyor ve en başından beri savaşçı biri olduğunu da buradan anlayabiliyoruz. Bir paralı askerin Quentin ve arkadaşlarına Hırpani Prens'le savaşa gideceksin ve bir lorddan daha zengin olarak eve döneceksin dediğinde adamın çevresini zengin edecek kadar başarılı olduğunu anlıyoruz. Pentoslular orduya sahip olmadıkları için hayatta kalmak için diplomasinin ve paranın gücünü kullanmak zorundadır. Bu sebeple söz konusu kazanç olduğunda ister ticaret ister paralı askerlik olsun görünüşe göre her şekilde başarılı olacak zeka ve beceriye sahipler. Prensin bakışları hüzünlü olarak tabir edilir. Bu da bize zorlu ve acılı bir hayat yaşadığını gösteriyor. Bariz ki bu geçmişin acısı onun ruhunda derin bir iz bırakmış ve asla terk etmemiştir. Pentos'u istemesi zaten bizde bir intikam güdüsüyle hareket ettiğini ve acıların önemli bir kısmının sorumlusu olarak Yargıçlar Konseyi'ni gördüğünü göstermekte. Deni'ye karşı savaşa giderken hangi taraf galip gelirse gelsin kazanan tarafta olmak için Vestoroslarla yaptığı plan en hafif tabirle kurnazca. Zaten kendi paralı asker birliğini kurup bu azılı insanları yönetebilmesi, kendisini sadık tutabilmesi ve hayatta kalabilmesi, hatta Pentos yargıçlarının oyunlarını görüp tekliflerini reddetmesi bize zaten onun siyasi bir zeka sahibi olduğunu gösteriyor. Ailesi hakkında hiçbir bilgiye sahip olmasak da kendisinden büyük bir ağabey olduğunu ve kendisinin ikinci erkek evlat olduğunu 23 yaşında ihtilaflı topraklara kaçıp ikinci oğullar ile at sürmesinden anlıyoruz. Prensin betimlemesinde gümüş gri saçlar ibaresi vardır. Pentos halkının Andallar ile yaptığı evlilikten bahsetmiştim geçmişte. Bu sebeple İllyrio gibi Andal görünüşüne sahip Pentoslar görülebilir ama Valyria kolonisi olarak Valyria özellikle sahip kişiler de var ve Hırpani Prens tam olarak böyle biri. Saçlarındaki gümüş gri vurgusu gençken onun Valyria özellikle sahip biri olduğunu gösteriyor. En azından saçlar için bunu söylemek mümkün. Gözlerin renginden bahsedilmemesi normal bir renk olduğuna işaret olabilir. Hırpani Prens oldukça otoriter ve ileri yerden oldukça acımasız gaddar bir adam arkadaşlar. Kendi adamlarını disipline etmek söz konusu olduğunda kırbaçlatmak, parmaklarını veya ayaklarını kesmek gibi ağır cezalar uygulamaktan çekinmiyor. Kendisine ihanet edenlere karşı da aynı şekilde acımasız olduğunu söylenmekte. Ama Quentin ve ekibine duyduğu öfkeye rağmen anlaşmaya gitmesi pragmatist biri olduğuna işaret. Bu da aslında onu güvenilmez yapıyor çünkü görüyoruz ki geri geldiğinde sözleşmesini bozarak karşı tarafa geçiyor ve daha başında sözleşme yaparken bile kazanmak için karşı tarafın galip gelmesi ihtimallerine göre planlar yapıyor. Evet de bu adam kolay unutan birine benzemiyor yoksa 40 yıl sonra bile hala Pentos'un peşinde olmazdı. Bu da bizi onun amacının ne olduğu sorusuna cevap aramaya itiyor. Hayran forumları veya videoları genelde Prensin kimliği üzerine tartışıyor ama asıl tartışması gereken bu değil çünkü o iddia ettiği kişi zaten. Asıl mesele buradan sonra ne yapacağı, hikayedeki etkisi, amacının ne olduğu ve neden böyle olduğu. Yıl fetihten sonra 262 olduğunda Prens'e taç teklif edildiğinde Westeros'ta Aerys Targaryen taç giymişti. Yani daha sonraki yıllarda anılacak ismiyle Deli Kral. Ayrıca o yıl Brandon Stark ve Robert Baratheon doğdu. Tywin genç kral eli olarak kral topraklarına geldi. Bu sırada Illyrio ve Varys de muhtemelen Pentos'ta zenginleşiyordu. O dönemlerde daha yargıç olmasa da Illyrio ve Hırpani Prens'in tanışmış olup olmayacağını merak etmiyor değil. Belki de Varys ve Illyrio'nun hırsızlık ağı kumpasından onun ailesi nasibini almıştır.
Tabii o yıl benim asıl ilgimi çeken şey prens olmak için rüşvet verenlerin olduğu Pentos'ta Yargıçlar Konseyi'nin aday dahi olmayan bir genç prenses seçmesi. Hem de ailesinin ilk değil ikinci oğlunu. Aday olmayan biri dedim çünkü aksi olsaydı kendisi bu teklifi neden reddetsin ki? Elbette bu istemediği manasına gelmiyor. Sadece onların şartlarında istemiyor. Aday olmayanların seçilmesi yaygın bir mesele mi bilmem. Ama eğer öyle değilse konsey kolay kontrol edebileceğine inandıkları yahut kendi siyasi çıkarlarına uygun gördükleri için 23 yaşındaki bir genci seçmişti. Yoksa muazzam yönetme becerisini gördükleri için değildir herhalde. Tabi 23 yaşındaki prens nasıl biriydi emin değiliz lakin yaşlı olan gibi ise konseyin onun gerçekten nasıl zorlu biri olduğunu görmemesi kibirli ve aptal olduklarını gösteriyor. Neticede gördük ki Hırpani Prens boş bir teneke değil arkadaşlar. Zeki ve akıllı, kurnaz olduğu kadar acımasız, kılıçta güçlü ve çevresindekileri kendisine sartı tutmayı çoğunlukla beceriyor. Pragmatist olduğu için çok güvenilir değil. Yönetmek dururken yönetilmek onun hoşuna giden bir şey değil. Kimsenin boynunu ip geçirmesini ve sonra işlerine yaramadığı zaman o ipin çekilmesini istemiyor. Oyunların hilelerini görmüş. Bu sebeple kabul etmemiş ama neden kaçtı? Pentos prens olması teklif edildi ve kabul etmedi. Bu da onun yerine bir başkasının prens seçileceğini gösteriyor. Teklifi reddeden herkes kaçmış yahut kaçmak zorunda mı kalmış? Bunu bilmiyoruz. Tek bildiğimiz örnek Hırpani Prens. Bu sebeple bunun ona has bir durum olduğunu çıkarımını yapmak şimdilik makul olacak. 40 güçlü aileden biri olan Mirrakes hanesi taht oyunlarına mı girdi acaba? Yargıçlara meydan okumaya mı düşündüler? Rakipleri mi sıkıştırdı? Durum her neyse kestiremiyoruz. Ama prensin çok sevdiği ve özlediği Pentos'tan kaçmasının neden olacak kadar ciddi bir mesele olmalı. Belki de Hırpani Prens'in bizzat kendisi ailesinin ve dostlarının gücünü kullanarak Yargıçlar Konseyi'ne karşı bir hamlede bulmuş ama başarısız olarak hem kendi hem de ailesinin canı için kaçmak zorunda kalmıştır. Bu adamın isteyerek gitmediğine göre ancak canını kurtarmak için kaçmış olmalı. Neticede belki Pentos yargıçları diğer güç sahipleri gibi yoz ve prensleri kukla olarak kullanıp işlerine gelmediğinde bir şeyleri bahane ederek öldürebilirler. Misal kıtlık bunlardan biri. Bunlar zengin. Tüccar da oldukları için arzu etmeleri haline ticarete gizlice gem vurarak şehirde kıtlık çıkarabilirler. Bunun örneği eski Türkiye'de koalisyon dönemlerinde görebilirsiniz. Bu koalisyon dönemlerinden birinde ismi lazım değil X siyasetçinin yönetim vakti geldiğinde ülkede her şey bulunurken işte sıra Y isimli siyasetçiye geldiğinde bir anda bu mallar ortadan kaybolur, adeta kara borsaya düşermiş. Bu da amaç sonraki seçimlerde bakın onun döneminde kıtlık oluyor, mal ticareti olmuyor. Siz halkımızı zor duruma düşen kötü bir yönetici mesajı vererek tek başına iktidar olmak. Yani şerefsizce bir hareket ama etkili de. Bu sebeple unvanının sadece sembolik olmasının ötesinde olmasını isteyen bir prensin ve gücü kaybetmek istemeyen bir yargıçlar konseyi arasında çatışmanın doğması çok olası duruyor. İsmine odaklanın isterseniz şimdi de Prens. Kendisini bu şekilde anlıyor. Hem de görünüşe göre en başından beri. Peki ama neden? Cevap zaten isminde gizli. Kendisini yüksek ihtimal hala Pentos'un prensi olarak görüyor. O gücü ve iktidarı istiyor. Sembolik ve harcanabilir olmak istemiyor. Yargıçlardan nefret ediyor çünkü bunun önünde engel oldukları gibi yozlaşmış bir kitleden ibaret. Dahası evini bırakıp kaçmak zorunda kalmasının ana sebebi bu konsey. Prensin önce Quentin'den daha sonra da Selby'den Pentos'u talep etmesi bize şu soruyu sorduruyor. Ne zamandan beri Pentos'u ele geçirmeye planlamıştı? En başında kaçarken bu kafasında mıydı? Öyleyse gençliği harcanırken bu arzuyu külleri dönmek zorunda kalmış olmalı. Çünkü 60 yaşına geldiğinde hala 2000 kişilik bir paralel asker birliği yönetiyordu ve görünüşe göre amacına bir adım bile ulaşamamıştı. Tabii görünürde. Kuzenin daha sonraki yıllarda ona katılması, ailesiyle olan bağlantısını kaybetmediğini, iletişimde olduğunu gösteriyor bence. Çoğu paralı asker birliği lideri ganimetin aslan payını kendine alırken zevki sefa içinde yaşayarak birikimlerini harcar. Çoğu da yaşlandığını göremez gerçi ama prens 60 yaşına geldiğinde hala emekli olmayı düşünmeden bu paraları zevkine mi harcıyordu? Yoksa paraları biriktiriyor, ailesine gönderiyor ve zenginliklerine zenginlik katarak Pentos'ta güçlenmeye mi çalışıyordu? Hepsi mümkün. Ama nedense içimden bir ses Hırpani Prens'in Yunka adına anlaşma imzaladığında en başından beri bir şekilde deneye ulaşıp onunla gizlice anlaşma planları yaptığını söylüyor. Görünürde zaten bir çift taraflı oynama girişimi olduğuna bahsetmiştim ama bu kaybetmek istemeyen tipik bir paralı asker imajından ziyade
Pentos'u ele geçirmek için fırsat görmüş ve bunu kullanmak isteyen Pentos prens imajı gibi geliyor. Prensin şu sözü dikkate değer. Bu dünyada bir adam tanrıların ona gönderdiği her türlü hediyeyi kabul etmeyi öğrenmesi zorundadır. Ben bu dersi bir bedel karşılığında öğrendim. Yani prens karşısına bir fırsat çıktığında onu geri çevirmeden kullanmayı tercih eden biri. Quentin onunla görüşmeyi kabul ettiğinde bu sözü bir noktada söylüyor. Doğum prensinin ejderha çalması için onu tutmak istediğinde güzel Meris hafifçe gülümsüyor ve hırpani prens sadece arkasına yaslanıyor ve Pentos'u verirse anlaşma yapacağını söylüyor. Aslında dikkat ederseniz çok fazla düşünmüyor bile. Bir anda Pentos'u ver tamam diyor. Quentin elbette ki ejderhayı kullanarak Pentos'u da ona verecektir. Başka türlüsü mümkün olmayacağı için muhtemelen adamın kafasındaki buydu. Yani sözde Dany'e karşı savaşa giderken aslında Westerosları ona göndererek Pentos karşılığında anlaşma yapmak istiyordu. Onun ejderhaları ve asker gücüyle Pentos'u ona verebileceğini düşünmüştür. Sonrasında o gittiğinde Quentin şu ejderhanın kanı hikayesine güvenerek ejderhayı kontrol edebileceğine güvendi muhtemelen ve Pentos'u ona Quentin'e verebileceğine inandı. Tabii iki plan da başarısız oldu. İlkinde Quentin'in gelir gelmez yalandan ferar ettiklerini ifşaladığı için fırsat bulamadı. İkincisinde de oğlanın kendisi öldü. Üçüncü deneme ise daha çok Selmy'den gelen bir teklif. Pentos'u istediğini bildiği için taraf değiştirip istedikleri kişileri kurtarırsa Pentos'u ona vereceğini söyledi. Ayrıca Daenerys ortadan kaybolmuşken bu sefer prens neye güvendi de kabul edip taraf değiştirdi emin değilim ama Selmy gibi o da Dany'nin ölmediğini düşünüyor olmalı. Her ne kadar Quentin'e tersi minvalde sözler etmişse de o gün olaylar olduğunda çukurda hırpani prens de vardı ve olanları gördüğü için ölmüş olma ihtimali düşük görüyor olabilir. Dahası Miren Savaşı'ndaki ortam son raddede bayağı belirsizlik koruyor aslında. Kanlı ishal ve Selmy'nin hücumuna karşılık üstüne demir filonun gelip köle efendilerine saldırması onda terazinin ağırlığının değiştiğini düşünmesi neden olmuş olabilir. Sonuç olarak artık anlaşma yapıldı. Ücret ise Pentos. Selmy kraliçe adına hırpani prensle Pentos karşılığında anlaşma yaptı. Muhtemelen prens arzu ettiği gibi Dario ve diğerlerini Yunkai elinden kurtaracak ve sağ salim getirecek. Daenerys geldiğinde ve savaş bittiğinde ne olacak peki? Dany, Illyrio'nun nezaketini hatırladığında bu anlaşmaya sadık kalacak mı yoksa red mi edecek? Karar vermesi zor bir konu olduğunu düşünüyorum ama neticede Selmy bu anlaşmayı yapmış. Ve adam Dany'nin aşkını yani Daario'yu kurtarmış ve tabii değer verdi diğer iki adamını da. Bir ihtimal Daario bile anlaşmayı destekleyebilir. Haliyle tüm bunlar ağır basacaktır ve dönerken Daenerys Pentos'a uğrayacaktır. Bu sefer onu ele geçirmek için elbette. Video başında söylediğim gibi Pentos, kral topraklarına en yakın özgür şehirdir. Oranın da yakınlarında ejderha kayası var. Neticede Pentos her şekilde yakınında ve yolunun üstünde. Unutmayın ki Pentos savaş filolarına yahut bir orduya sahip değil. Yazarın neden böyle bir şey yazmayı tercih ettiğini sorduğumuzda en başta Pentos'un Dany'e karşı bir ordu gönderip savaşa dair olması önüne geçmek istediğini ve zamanı geldiğinde Pentos'un direnmeden teslim olmasını arzuladığını düşünebiliriz. Pentos prensin eline geçtiğinde ilk yapacağı şey de Yargıçlar Konseyi'ne bir darbe yapmak ve Pentos prensi olarak şehrin başına geçmek olacaktır. Yani yıllardır kullandığı lakabı sonunda hakkıyla taşıyacak fırsat olacak. Bundan sonra Pentos'ta eski kadim günlerdeki prenslerin zamanı geri geleceğini göreceğiz. Pentos prens unvanı sembol olmaktan çıkacak ve tek güç olarak hükmedecek. Lakin Dany'nin bu gönülsüz hamlesinin ona iki sunucu olacak muhtemelen. İlki hırpani prensin yargıçlara yapacağı darbenin Illyrio'yu da etkileyecek olması. Gücünü zenginlikten alanların gücünü elinden almak istiyorsan paralarına çökersin. Biliyorsunuz ki Illyrio'nun Dany desteği tamamen Aegon için Karya'nın Dany'ye sadık falan da değil. Kızını kullanıyor. Neticede ikinci dans başladığında tüm maddi desteği Aegon'a akacak. Dany sadece maddi destekten yoksun, para olmadan savaş yürütemez. Genelde herkes Dany'nin ordusunun gücüne odaklanıyor ama sahip olmadığı zenginlikle nasıl orduyu besleyecek gibi soruları da sormuyor. Özellikle de Westeros'a kıtlık başladığında bu doğal olarak Dany'yi de vuracak ve Essos'tan yiyecek getirebilecek güce sahip olmadı. Illyrio, Varys'in Aegon planı için çok önemli bir kilit noktaya sahip. Davası için altın kaynağı ondan geliyor. Onu kaybedersen Aegon ciddi parasal sıkıntıya girecek ve bu zamana kadar hep parasal sıkıntı çeken Dany'nin prensin desteğini alarak bu sıkıntıdan artık kurtulması çok olasıdır. Yani Dany bilmese bile prense vereceği destek kesinlikle onun için çok faydalı, hatta hayati bir hamle olacaktır. Özetle durum tersi dönecek her iki karakter içinde.
İkinci sonuç ise bu kadar kesin olduğunu düşündüğüm bir şey değil. Sadece belki bir ihtimal diyebileceğim bir durum. Braavos. Pentos ve Braavos arasındaki anlaşma düşünüldüğünde Hırpani Prens'in eylemlerinin Braavos ile yapılan anlaşmaları hiçe sayması gayet mümkün. Pentos'a kölelik zaten dolaylı yoldan devam ediyor ama Prens aptal değil. Yargıçların işini bitirse de kalan soylu zengin ailelerin desteğini kaybedip uykusunda öldürülmek pahasına orada köleliği falan kaldıramaz. Gerçi Dany'nin de Miran deneyiminden sonra bu köleleri özgürleştirme macerasına eskisi kadar takılacağını pek düşünmüyorum. Kendi bakış açısına göre dersini almış olduğunu düşünebilir. Dany Westeros'a döndüğünde de zaten Pentos'a ne olacağını umursayacak değil, vakti de olmaz. Hele ki Prens ona maddi manevi destek vermeyi kabul edip kaynak da sağlarsa bu desteği kaybetmek pahasına köleleri serbest bırak diye diretmeyecektir diye düşünüyorum. Aile Pentos, Dany'nin desteğine, ejderhalarına güvenip açıktan kölelik peşine düşebilir. Zaten hali hazırda başka şehirlerin bayraklarını kullanarak köle ticareti yapıyordu. Bunu artık açıktan yapabilir. Üstüne Hırpani Prens bir ordu ve benzer şeylerin peşine de düşebilir. Zaten elinin altında kendi paralı birliği var, 2000 kişilik. Normalde paralı asker birliği dahi bulunduramaz Pentos. Sizin anlayacağınız Pentos baştan sona Braavos ile olan anlaşmayı açıkça ihlal edecek ve bu Braavos'un görmezden gelebileceği bir şey değil. Bu sebeple Braavos açıktan Pentos'a savaş açarsa şaşmayın. Tabii olarak bu olan bitenler bile Braavos'un doğrudan ya da dolaylı şekilde Dany karşıtı bir kampanya yürütmesi neden olur. Özellikle Miren'de ejderhaların getirdiği kıyım ve Pentos'un ejderha ile düşmesi Braavos'un zaten ejderha düşmanlığını kamçılayacaktır. Elinin altında yüzsüz adamlar gibi bir güç barındıran Braavos Lord'u için ejderha kraliçesi ölüm emri vermesi ne kadar zor olabilir ki? Yahut zaten ateşin lideri konumda olan Dany'e karşı buz tarafına hizmetinde olan yüzsüz adamlar liderliğinde Braavos'un savaş açıp dans sırasında Dany'nin rakibini maddi manevi desteklemeleri. Biliyorsunuz ki ikinci ejderhaların dansının asıl ana tarafların Jon ve Dany olacağını iddia etmiştim. Arya'nın da Braavos ve Ysa'dan bağlantısı ilişkisi düşünüldüğünde bu tahminlerimin gerçekleşmesi halinde Braavos'un Jon Snow liderliğindeki kuzeyi desteklemeleri kaçınılmaz olur. Braavos zaten hali hazırda kuzey ve kuzeylilerle bağlantıya geçip hikayelerine girdi bile. Martin'in tarzını biliyorsunuz. İlk önce suyun yatağını yapar, sonra suyu salar ve akışına bırakır. Yani Dany'nin hamlesi iki sonuç doğuracak. İlki onun lehine, ikincisi ise aleyhine. Ve biz tek bir minik karakterin, hatta figüran gibi hikaye gelen birinin sandığımızdan çok daha etkili birine dönüşebileceğini, büyük beşliden ikisinin hayatını ve hikayenin akışını değiştirecek dalgalanma yaratabileceğini gördük. Bu yüzden minik karakter, önemsiz karakter, öylesine bir karakter deyip geçmeyin. En minik taş bile suyun üstünde dalgalanma yaratır ve artık hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Hırpani Prens gerçekten de böyle büyük bir etkiye dönüşebilir mi? Yorumlara yazın. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.